Adım Derya. Şu an 40 yaşındayım. Bir psikoterapistim ve yıllardır kendi hikayemi anlatarak başka çocuklar için ses çıkarmaya çalışıyorum. Bugün anlatacaklarım hiç kolay bir hikaye değil. Gözlerinizi kaçırmak isteyeceğiniz anlar olacak. Ama anlatıyorum çünkü sustuğumuz her hikaye bir yerlerde başka bir çocuğun da sesini kısıyor. Bu benim hikayem. Ama aynı zamanda bu ülkede birçok çocuğun da hikayesi olabilir. Ege'de küçük bir kasabada büyüdüm. 3 kardeştik. Ben ortancalarıydım. Babam Hasan, mahallede herkesin sevdiği, güvendiği bir adamdı. Dürüst, hayırsever, misafirperver. Dışarıdan bakan herkes böyle tanırdı babamı. Komşular ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini anlatır, akrabalar onun ne kadar iyi bir adam olduğunu söylerlerdi. Ama o evin içinde kapılar kapandığında bambaşka bir adam otururdu sofrada. Annem Sevim'e uyguladığı şiddeti hiç unutmuyorum. Bir kış gecesi elindeki çay bardağını anneme fırlattığını hatırlıyorum. Annemin alnından kan sızıyordu ve biz kardeşler onu bir bezle durdurmaya çalışıyorduk. Hiçbirimiz ağlamaya bile cesaret edemeden öylece kala kalmıştık. Bir başka sefer annem param yetmedi dediği için onu merdivenlerden aşağı etmişti. Annemin bileği kırılmıştı. O gece annemi komşu teyzemiz hastaneye götürmüş, biz evde babamızla yalnız kalmıştık. Sessizliğin en ağır olduğu geceydi o gece. Ertesi sabah güneş doğduğunda o medeni, hayırsever adam yine sokaktaydı. 8 yaşından önceki anılarım bulanık. Çok fazla hatırlamıyorum. Belki de hatırlamak istemiyorum. Belki hafızam beni bir yerde korumaya çalışıyor. Bunu hiç bilmiyorum. Ama 8 yaşımdaki o geceyi hiç unutmadım. Bir rüya gördüm o gece. Kapkara, yapış yapış bir bataklığın içine batıyordum. Çamur beni yavaş yavaş içine çekiyordu. Ne kadar debelensem kurtulamıyordum. Korkuyla uyandım. Ağlıyordum. Işığı yakmak istiyordum ki uyandığımı anlayayım. O karanlıktan çıkabileyim istiyordum. Babam geldi. Ne oldu dedi. Ben de rüyamı anlattım. Işığı yaktı, beni kucağına aldı. Ben de öyle güvende hissederek tekrar uykuya daldım. Sonra bir acıyla uyandım. O geceyi bütün ayrıntılarıyla hatırlayamıyorum. Belki de zihnim beni orada o gecede bırakmadı. Ama o geceden kalan şey çok net. İçimde büyüyen bir korku ve onun hemen ardından gelen müthiş bir acı. Bir de içimde öfke vardı, nefret vardı. Kime duyduğumu bile bilmediğim bir nefret. Kendime mi, ona mı, o karanlık odaya mı hiç hatırlamıyorum. Sadece biliyordum ki artık o kucak bir daha hiç güvenli olmayacaktı. O gece bir çocuktan çok şey alındı. Bir daha asla geri gelmeyecek bir güven, bir daha asla eskisi gibi olmayacak bir beden algısı ve bir daha asla sorgusuz sığınamayacağım bir kucak. 8 yaşındaydım ve dünyanın en güvenli yeri sanılan kişi en büyük tehlikem olmuştu. O gece anlayamadım ne olduğunu. Sadece canım niye yanıyor diye kendime sordum. Sadece bir sezgi vardı. Burada bir tuhaflık var, burada kötü bir şey oluyor diye düşünüyordum. O günlerde anneme gitmeye karar verdim. Ama her şeyi anlatmak istemedim çünkü babam çok sevilen biriydi. Kötü görünmesini istemiyordum. Sadece anlayacağı kadarını anlatmak istedim anneme. Anne, babam bana rahatsız edici bir şekilde dokunuyor gibi bir şey söyledim. Annem, ben konuşurum onunla dedi. O andan sonra bütün varlığımla o cümleye tutundum. Annem konuşacak, her şey düzelecek, bu kabus bitecek sandım. Günler geçti. Her akşam kapının açılma sesini bekledim. Annemin yüzüne baktım. Bir işaret aradım. Hiçbir şey söylemedi. Aradan bir hafta geçti. Sonra 2 hafta. Ben küçük bir çocuk olarak sessizce her gün biraz daha söndüm. Sonunda dayanamayıp sordum.
Anne babamla konuştun mu? Cevabı hala kulaklarımda. Hala göğsümde bir taş gibi duruyor. Sen bir yerin ağrıyor demişsin de o yüzden öyle yapmış. O cümleyi duyduğum an içimde bir şeyin çöktüğünü hissettim. 8 yaşında bir çocuk için dünya birden çok küçüldü. Umutsuzluk dediğimiz şeyin ne olduğunu o gün öğrendim ben. Annesinin gözlerinin içine bakıp da beni duymadın demenin ne demek olduğunu. Çaresizlik, elimi uzattığım tek kişinin elini çekmesiydi. O gün anladım. Kaçacak hiçbir yerim yoktu. Annem bile beni koruyamıyorsa kimse koruyamazdı. O günden sonra kendime bir hikaye anlatmaya başladım. Babam beni böyle seviyor. Bu onun sevme şekli. Bir çocuğun hayatta kalmak için bulabileceği tek mantık buydu belki de. Çünkü gerçeği kabul etmek hayatta kalmayı imkansız kılıyordu. Ben büyüdüm ama o evdeki rol hiç değişmedi. Babamın başım ağrıyor gel dediği her gece ne demek olduğunu artık biliyordum. Gidiyordum çünkü gitmezsem annem dayak yiyecekti. Çocuk aklımla aileyi kurtardığımı zannediyordum. Şimdi geriye dönüp baktığımda anlıyorum ki o evde annemin kumasıydım ben. Bir çocuk değil, bir rakip, bir gölge eş gibiydim. Öyle büyüdüm. 12 yaşıma geldiğimde bir şeyin çok yanlış olduğunu artık biliyordum. Bekaret kavramıyla tanıştım o sene. Komşu kasabadan duyduğum bir hikaye üzerinden. Evlendiği gece bakire olmadığı anlaşılan bir kızın kendi abileri tarafından öldürüldüğünü anlatmışlardı yanımda. O günden itibaren bu düşünce beynime kazındı. Ben de bir gün benim de içimdeki gerçek ortaya çıkarsa aynı akıbeti ben de yaşayabilirdim. Evden çıkana kadar bu korkuyla yaşadım. 12-13 yaşından sonra ölümü beklemeye başlamıştım. Çünkü kaçacak hiçbir yerim yoktu. Evlilik bile bir kurtuluş değildi benim için. Çünkü evlendiğimde gerçek ortaya çıkacaktı zannediyordum. Bir gece dayanamayıp babama hamileyim diye yalan söyledim. Onun yüzündeki ifadeyi hiç unutmuyorum. Önce dona kaldı, sonra elleri titremeye başladı. O gece hiç uyumadı. Evin içinde dönüp durdu. Sigara üstüne sigara yaktı. Ertesi gün beni yanına çağırdı. Sesi tir tir titriyordu. Kimseye söyleme, halledeceğiz bunu dedi. Bir daha uzun süre bana yaklaşmadı. O korku bana ilk kez bir güç hissi verdi. O günden sonra 2-3 yıl daha o evde kaldım ama artık babamı yaklaştırmıyordum yanıma. Tabii baskılar farklılaştı. Bu sefer beni başka şekillerde kıstırmaya çalışıyordu. Yakın arkadaşlarımın nişanına gitmeme izin vermiyordu. O çevre sana göre değil diyordu. Okul kitaplarım için para istediğimde önce iyi davranırsan diye başlayan cümleler kuruyordu. Telefonla konuşmalarımı dinliyor, kiminle görüştüğümü sorguluyordu. Her isteğim bir pazarlık konusu haline dönüşüyordu. Geceleri uyumamaya çalışıyordum. Çünkü uyku tehlike demekti. Ama insan sonsuza kadar uyanık kalabilir mi? Mümkün değil. Sabaha karşı teslim oluyordum. Uykuya. Sadece uykuya. Lise son sınıftaydım. Sınıftan bir arkadaşımın beni dahil ettiği küçük bir arkadaş grubu vardı. Hafta sonları buluşup kitap okuyorlarmış. Bazen sinemaya gidiyorlarmış. Evde büyük bir tecrit vardı. Komşuya bile gidemezdim. Ama bir şekilde bu grupla görüşmek için izin koparmayı başardım. O grupta hayatımda ilk kez birileri beni gerçekten dinledi. Kendi hayallerinden, ailelerinden, geleceğe dair planlarından bahsediyorlardı. Ama hiçbiri benim evimdeki gibi bir korku içinde yaşamıyordu. Onları dinlerken şunu anladım. Annemin hayatının dışında başka bir hayat da varmış. Evlenmek zorunda değilmişim. Üniversiteye gidebilirmişim. Bir kadının hayatı benim büyüdüğüm evdeki gibi olmak zorunda değilmiş. O fark ediş beni kurtardı. Üniversite okuyacağım ve o evden çıkacaktım. Bedensel olarak
İstismardan kurtuldum ama ruhsal olarak henüz değildi bu. Üniversiteye İstanbul'da başladım. Kendime dedim ki bitti artık. Bunu göm Derya, hatırlama. Ama gömülen bir şey ortadan kalkmıyor. Sadece görünmez oluyor. Yurtta sınıf arkadaşlarımda başka aileler gördüm. Bir arkadaşım hafta sonu evine gidip döndüğünde annesinin ona hazırladığı yemekleri anlatıyordu. Babasının onu otobüs durağında nasıl karşıladığını anlatıyordu. Bir başkası doğum günde ailesinin gönderdiği kutuyu açarken gözlerinin nasıl parladığını hatırlıyorum. Ben onları izlerken kendi çocukluğumu onların anlattıklarıyla karşılaştırıyordum. İçimde bir çukur açıldığını hissediyordum. Neden ben bunu yaşadım sorusu beni günlerce takip ederdi. Bazen odamda kapıyı kilitleyip saatlerce ağlardım. Sebebini kendime bile açıklayamadan. O dönemde bir alışkanlık edindim. Geceleri herkes uyurken kulağıma müzik takıp İstanbul'un karanlık tenha sokaklarında saatlerce yürürdüm. Işıksız ara sokaklar, terk edilmiş inşaat alanları, kimsenin olmadığı köprü altları. Nereye gittiğimi düşünmeden yürürdüm. Şimdi biliyorum. Karanlığımı yok edemeyince kendimi tehlikeye doğru sürüklüyordum. Sanki bir yerlerde bana bir şey olursa bu iç karanlığın da bir açıklaması olacaktı. 25 yaşındayken bir sivil toplum kolektifine katıldım. Dünyayı biraz daha iyi bir yer yapmak istiyordum. Bir aidiyet arıyordum aslında. Orada bana yol gösteren, kendini abi gibi tanıtan, güvendiğim bir kişi vardı. Aylarca onun rehberliğine, ona duyduğum güvene sığındım. Sonunda ailemin dışında bulduğum ilk güvenli yer gibiydi orası. Ama o güven de bir gün elimde patladı. O kişi de bana zarar verdi. Tıpkı evimde olduğu gibi. O an her şey çöktü. Dünya daha iyi bir yer olmayacaksa yaşamın da anlamı yok dedim kendime. Hayatta tutunduğum son ip de elimden alınmıştı. O günlerde intiharı düşündüm ciddi ciddi. Beni tutan neydi biliyor musunuz? Gururum. Kendime olan saygım. Ne kadar umutsuz olsam da bir yerinde hala bir hayır vardı. Her hayır aslında insanın kendine olan saygısıyla ilgili. 35 yaşımda ilk kez terapiye gittim. O odada fark ettim ki 8 yaşındaki o çocuk babanın canımı yaktığı ve annenin bana sırtını döndüğü o 2 anda hala donmuş kalmıştı. Ben büyüdüm ama o çocuk hiç büyümedi. Terapi süreci boyunca anneme dair hatırlamalar geri gelmeye başladı. Sonunda annemle yüzleşmeye karar verdim. Onunla oturduğumuz o gün yıllardır içimde biriktirdiğim her şeyi söyledim. En son gözlerinin içine bakarak dedim ki, "Anne ben senin kızın değildim. O evde senin kumandım." Annem o cümleyi duyduğunda önce dona kaldı. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bildiği halde sesini çıkarmadığını, kendisinin de geçmişte benzer bir acı yaşadığını itiraf etti bana. O gün annem çok küçülmüştü gözümde. Hem de hiç olmadığı kadar gerçek göründü bana. Aradan çok geçmedi. O yüzleşmeden birkaç ay sonra bir sabah annemi kalp krizi geçirirken bulduk. Kaldırıldığı hastanede kurtaramadılar. Ben hala o sözcüklerin ardında neyin saklandığını düşünürüm. Belki de yıllarca taşıdığı o sessizliğin ağırlığıydı kalbini durduran. Annemi kaybettiğimde hem bir yasla hem de tuhaf bir hafiflemeyle baş başa kaldım. Nihayet gerçek söylenmişti. Ama artık düzeltecek zaman kalmamıştı. Babamla aramızdaki tek bağ annemin evli olmasıydı. Onlar boşandıktan sonra da uzun yıllar haberleşmedik. Yıllarca içten içe onun bir gün intihar edeceğini bekledim hep. Sanki yaptıklarının ağırlığı bir gün onu ezecekmiş gibi. Belki de bir mektup yazar, üzgünüm der diye hayal ettim hep. Babam öldüğünde bu haberi bir akrabamdan öğrendim. Cenazesine gitmedim tabii. Ama asıl beni yıkan ölümünden çok sonra öğrendiğim bir şey oldu. Çevresindekilerden dinledim ki
son yıllarında benden hiç bahsetmemiş. Adımı bile anmamış. Sanki ben hiç var olmamışım gibi hayatının bir köşesine bile koymamış beni. Bu bilgi istismardan sonra yaşadığım ikinci büyük yıkım oldu benim için. Çünkü bir yanım hala o kadar çarpık da olsa onun benim için bir şeyler hissettiğine inanmak istiyordu. Beni unutmuş olması sanki bütün o yılların hiçbir karşılığı yokmuş gibi hissettirdi. Öfkelenecek bile bir muhatap kalmamıştı artık. Sadece bir boşluk vardı. Ondan kalan tek şey çocukken bana hediye ettiği bir kalemdi. Yıllarca çekmecemde sakladım. Bazen elime alıp baktım. Ne anlam yüklediğimi kendim de bilmiyordum. Annemin ölümünden sonra bir akşam o kalemi cebime koyup köprüye gittim. Karanlık akan suyun üstünde durdum uzun süre. İçimde hem bir öfke hem de bir vedalaşma isteği vardı. Sana bir şey borçlu değilim artık dedim kendi kendime. Neredeyse fısıltıyla. Kalemi suya bıraktım, karanlığın içinde kayboluşunu izledim. O an garip bir sükunet hissettim. Ne bir zafer, ne bir yaz. Sadece uzun süredir taşıdığım bir yükün omuzlarımdan indiğini hissettim. Babamla orada, o karanlık suyun kıyısında kimsenin duymadığı bir şekilde vedalaştım. Hikayemi ilk kez yüksek sesle anlattığımda insanlar şaşırdı. İlk defa mı anlatıyorsun? Hayır. 8 yaşımdan beri anlatıyorum. Anneme, arkadaşlarıma, terapistime. Ama duyulmuyordu. Ya da duyulduğunda normalmiş gibi üstü kapatılıyordu. Bunun sebebini uzun süre düşündüm. Sonunda şunu anladım. Duyulmamamın sebebi çevremin kendi kutsallarıydı. Ailenin itibarı, komşuların medeni insan algısı, akrabaların sessizliği hepsi birer perde oldu. Benim sesimin önüne çekilen perde. Şimdi elime geçen her fırsatta, her mecrada, her röportajda, sosyal medyada, seminerlerde, terapi odamda yaşadıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Bir platforma bağlı kalmadım. Çünkü mesele bir kitap ya da bir proje değildi. Mesele sessizliği her yerde kırmaktı. Bir çocuk cinsel istismarla ilgili yalan söylemez. 9 yaşındaki bir çocuk, 12 yaşındaki bir çocuk bu konuda kendine ve başkalarına yalan uyduramaz. Çünkü bunun dünyasını henüz bilmez. O yüzden nerede fırsat bulursam anlatıyorum. Çocuklar bu konuda yalan söylemez. 40 yaşındayım. Hala sırt üstü yatamıyorum. O ağırlığı hissediyorum. Hala birinin arkadan sarılmasından ürperiyorum. Hala yapamadığım şeyler var. Hayatıma hiç kimseyi tam olarak alamadım mesela. Bir ilişki başladığında birkaç ay sonra mutlaka bir yerden çatlak çıkıyor içimde. Bu da bana zarar verecek diye düşünüyorum. Karşımdaki kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun olmuyor. Sanki güven duymayı bilen bir yerim hiç gelişmemiş gibi. Yakınlaştıkça uzaklaşıyorum, uzaklaştıkça pişman oluyorum, sonra yine aynı korkuyla geri çekiliyorum. Bunun bir döngü olduğunu biliyorum artık. Ama bilmek onu kırmaya yetmiyor her zaman. Ama artık kimseyi kaybetmekten korkmuyorum. Çünkü zaten kayıp olanların farkındayım. Kendime inanmaktan hiç vazgeçmedim. Vazgeçmemeyi öğrendim aslında. Hata yaptığım oldu ama hatalar düzeltilebilir. Kendine inanmaktan vazgeçmek düzeltilebilir. Bugün bir terapist olarak karşımdaki koltukta oturan insanlarda kendimi görüyorum sık sık. 35 yaşında bir danışanın 7 yaşındaki travmasının kilidinin açıldığını görüyorum. 40 yaşında birinin 12 yaşındaki acısının kapısının aralandığını görüyorum. Geç kalmış değiliz. Büyüyemediğimiz yerleri yıllar sonra olsa bile büyütebiliriz. Bu hikayeyi anlatmamın tek bir sebebi var. Başka bir çocuğun sesi duyulsun. Hem kendi geçmişimden hem de mesleğim gereği karşımdaki koltukta oturan onlarca danışanından öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir çocuk çoğu zaman uzun cümleler kurarak anlatmaz yaşadığını.
davranışlarıyla, sessizlikleriyle, ani değişimleriyle anlatır. Bir uzman olarak dikkat etmenizi istediğim işaretler var. Her zaman konuşkan olan bir çocuk aniden içine kapanırsa ya da tam tersi sessiz bir çocuk aşırı hareketli veya saldırgan hale gelirse, o kişi geldiğinde çocuk sessizleşirse, saklanırsa, tek başına kalmamak için bahaneler üretirse, dokunulmaktan kaçarsa, sarılmaktan rahatsız olursa, bazen de yatağa işeme gibi belirtiler gösterirse, sürekli karın ağrısı, tahriş ve vücutta yaralanma gözlemlerseniz, aşırı utanma, suçluluk hissi ya da kendine zarar verme eğilimleri varsa, okul başarısında ani düşüş yaşıyorsa, arkadaşlarından ve sevdiği aktivitelerden uzaklaşıyorsa dikkat etmeliyiz. Bu belirtilerin her biri tek başına kesin bir kanıt değil. Ama birden fazlası bir arada ya da süreklilik gösteriyorsa ciddiye alınmalıdır. En önemlisi, bir çocuk size bir şey anlattığında inanın. Sorgulamadan önce dinleyin. Emin misin, yanlış anlamış olabilir misin gibi sorular çocuğun bir daha asla konuşmamasına sebep olabilir. Bir çocuğun bu konuda yalan söylemesi gelişimsel olarak neredeyse imkansızdır. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız en kısa sürede polis ya da jandarmayı arayın ve mutlaka bir uzmandan destek alın. Çocuğu yalnız bırakmayın lütfen. Yanında olduğunuzu ona mutlaka hissettirin. Bu hikayeyi okuduysanız size çok teşekkür ederim. Belki bir yerlerde benzer bir sessizliğin içinde büyüyen bir çocuk var ve siz onu duyabilecek tek kişisiniz. Lütfen duyun, sorun, inanın. O çocuğu kaderi ve yalnızlığıyla baş başa bırakmayın.